Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Yeni bir pazar sohbeti videosuyla yine karşınızdayım. Bu videomuzda Fury Usyk tartışmasız ağır siklet maçına odaklanacağız. Tabii bunun dışında da yine birkaç daha haberimiz olacak. Şimdi çaylarınızı, kahvelerinizi aldıysanız dilerseniz hemen başlayalım. Tyson Fury Alexander Usyk karşılaşmasının DAZN'deki başlangıç saati ve fiyatı belli oldu. Tabi 18 Mayıs tarihinde saat 7'de başlaması bekleniliyor. YouTube üzerinde saat 6'da bir başlangıç yayını olacak bu gecede, ama ilk maçın saat 7'de başlaması bekleniliyor. Türkiye fiyatı 710 lira olarak söylenmiş. Yani pay-per-view olduğu için öde izle sistemi. Yani herhangi bir şekilde üyelik vesaire aldığınızda yine bu ücret değişmeyecek. Mesela 12 aylık kontrat vesaire diyor. Yani bu maça dahil değil. Bu maça özellikle 710 lira ödeyerek izlemeniz gerekiyor diye izleyenden diye söyleyelim. Şimdi bu Tyson Fury Alexander Usyk karşılaşması ile alakalı önemli bir detay var. Tabii ben analiz videosunda da bundan bahsedeceğim, ama bir ön konuşma gibi olsun. Alexander Usyk Tyson Fury'ye yumruk isabet ettirmekte zorlanacaktır. Bu benim düşüncem. Çünkü kanat açıklığı gerçekten fazla değil. 1.98'de ve Tyson Fury'yi düşüren bir boksör vardı. Hatırlayacaksınız ki o da Cruiserweight'ten gelmeydi. Steve Cunningham. Evet, işte burada. 7. roundda Tyson Fury onu knockout etmişti, ama 2. roundda Tyson Fury düşmüştü. Steve Cunningham'ı şimdi bakın kanat açıklığına 2.08. Bir diğer Tyson Fury'yi düşüren isim Francis Ngannou. Onun da kanat açıklığı bakın 2.11. 2.08 dedik. 2.11 dedik. Ve Alexander Usyk'in açıklığı ne? 1.98. Yani gerçekten Tyson Fury'ye yumruk isabet ettirmekte zorlanacaktır. Yani en azından çenesine denk getirmekte zorlanacağını ben düşünüyorum. Çünkü Alexander Usyk Tyson Fury gibi 2 metrenin üzerinde bir rakiple hiç karşılaşmadı kariyerinde, en azından profesyonel kariyerinde. Bunu yani baştan sona bütün rakiplerini inceleyerek ben baktım zaten. Tyson Fury'nin boyu da biliyorsunuz 2.06 olduğu için gerçekten Alexander Usyk bir nebze zorlanacaktır. Ama şöyle bir algı oluşmasın, bu maçı kesinlikle Tyson Fury kazanır gibi. Ben zaten Alexander Usyk kazanacağını düşünüyorum, ama böyle de bir detay olduğunu unutmayın diye söylemek istedim. Steve Cunningham ve Francis Ngannou örneğini niye verdik? Çünkü bu Alexander Usyk'in boyuna çok yakın olduğu için. Bakın 1.93 Francis Ngannou ve Steve Cunningham da 1.90'dı. Alexander Usyk'in boyu da 1.91 metre olarak görünüyor. Evet, bunları da söyledikten sonra şimdi dünya çapındaki tahminlere ve ardından kanalımızdaki tahminlere bakacağız. Ve sonra da diğer haberlere bakalım. Evet, Tyson Fury Alexander Usyk maçı artık 13 günlük bir zaman sonra bizlerle olacak diye düşünüyoruz. Tabi dünya çapında yine 240 tahmin var. Fazla yine tahmin yapılmamış. %59'a %41 olarak yine Alexander Usyk önde, geçen hafta olduğu gibi. Ve kanalımızdaki yapılan tahminlere hemen bir bakalım. 29 tane oy kullanılmış ve bunların %72'sinde Alexander Usyk alır demiş bizim takipçilerimiz ve %28'inde de Tyson Fury alır demişsiniz. Evet, gerçekten hani baktığımız zaman dünya çapındaki tahminlere oranla Alexander Usyk'in çok daha fazla kazanacağını düşünen var bizim kitlemiz arasında. Bu da hani şunu gösteriyor. Şimdi böyle büyük boksörden, işte güçlü kuvvetli boksörden çok daha çok boks yapan
Ve gerçekten ring IQ'su, ring zekası yüksek boksörün tercih edildiği bir anket oluyor. Bu da beni gerçekten memnun ediyor. Hani şu yanlış anlaşılmasın. Alexander Usyk'i seçti diye işte kanalımız kaliteli, kitlemiz kaliteli demiyorum. Ama sadece yüksek oranda böyle düşünüldüğü için ben zaten yapılan yorumlarda da Tyson Fury'yi destekleyen kişi sayısı nispeten biraz daha düşük ve Tyson Fury'yi destekleyenlerin de tabii kendine göre şeyleri var. Haklı olduğu taraflar var. Ama tamamen Tyson Fury'yi desteklememek de şey olurdu, yanlış olurdu. Bu açıdan hani Tyson Fury'ye oy verilmesinin daha da artacağını ben ilerleyen süreçte düşünüyorum. Çünkü Tyson Fury de hazır bir şekilde gelecektir bu maça diye düşünüyorum. Zaten Suudi Arabistan'a kendisinin ulaştığı bilgisini aldık Tyson Fury'nin. Şimdi bu maçla alakalı Usyk'in menajeri Alex Krassyuk bir ifade kullandı, bir yorum yaptı. Ondan bahsedelim. Krassyuk believes Fury vs Usyk will be determined by mental strength. Yani diyor ki bu maçın belirleyicisi unsuru zihinsel güç olacaktır diye söylemiş. Çok doğru bir ifade aslında kullanmış. Burada da yine ifadesine bakalım. I can tell you about the secret weapon of Usyk's. The only problem is it's not a secret. Krassyuk added. His weapon is his mind, heart, experience and boxing skills. And the main thing about him that is different from Tyson Fury is his discipline. That is what makes him great and it is his toughest weapon. Evet. Yani diyor ki özel bir şeyi var. Usyk'in silahı var bu maçta. Tabii ki bu bir sır değil diye söylemiş. Ve onun bu silahı onun zihnidir, kalbidir, tecrübesidir ve boks yetenekleridir diye söylemiş. And the main thing about him yani diyor ki Tyson Fury'den farklı olan ana ana unsuru disiplinidir diyor Alexander Usyk'in. Bu da gayet makul bir ifade. Alexander Usyk zaten bu karşılıklı oturduklarında da söylemişti ki ben bu maça işte aylardır hazırlanmıyorum. Ben bu maça işte kariyerimin başlangıcından beri hazırlanıyorum gibisinden bir açıklama yapmıştı. Gerçekten ne kadar kararlı ve disiplinli olduğunu bizlere gösteriyor. Ve demiş ki Alex Krassyuk bu onun en büyük silahıdır ve en güçlü silahıdır diye söylemiş. Gerçekten güzel bir ifade kullanmış Alex Krassyuk. Buradan bir diğer haberimize geçelim. Daniel Dubois aims to go through Hrgovic like a hot knife through butter. Yani diyor ki bir bıçağın, kızgın bir bıçağın yağa saplanması gibi, yani rahat bir şekilde onu hedefliyorum. Yani rahat bir şekilde onu yeneceğim demek istemiş Daniel Dubois. Burada da yaptığı açıklamasında on paper it's a massive challenge but I feel in myself like I can make it as hard as I want it to be. Yani olması gerektiği kadar fazla istiyorum bu karşılaşmayı diyor. Ve büyük bir mücadele olacağının da farkındaymış. It's down to me to keep performing, do the right things in training. Diyor ki yani tamamen odaklanıp iyi bir şekilde performans verip antrenmanlarda da doğru şeyleri yaparaktan demiş. Make sure I stay on it and go through him like a hot knife through butter. Yani kızgın bir bıçağın yağı bölmesi gibi onun işini bitireceğim demek istiyor Daniel Dubois. Ben de zaten hani Filip Hrgovic'in öyle çok da iyi bir boksör olmadığını, tabiri caizse balon olduğunu ifade etmiştim. Çünkü Daniel Dubois artık eski Daniel Dubois değil. O işte Joe Joyce'a yenilen Daniel Dubois değil. Kesinlikle Alexander Usyk'ten çok şey öğrendi. Bunu da zaten
Gerald Miller maçında da bizlere gösterdi o kararlılığını. Dolayısıyla Filip Hrgovic'i bence de rahat bir şekilde yenecektir. Ama tabii yorumumu analiz videosuna saklıyorum diye söylemek istiyorum. Bunun dışında Deontay Wilder ve Jared Anderson arasındaki maç aslında planlandı. Turki Al Sheikh tarafından. 3 Ağustos'ta biliyorsunuz ki Jared Anderson işte ringe çıkacak. Ve o maçın işte Turki Al Sheikh Deontay Wilder'la olmasını istiyor. Ama tek şartı ne burada? Zhilei karşısında biliyorsunuz hani 1 Haziran'da ringe çıkacak Deontay Wilder. Ciddi bir performans göstermesi bekleniliyor. Eğer diyor hani bu iyi bir şekilde gözükürse orada Wilder ve hazır olursa Jared Anderson'la maç yaptırmak istiyor onu 3 Ağustos'ta. Tabii eğer şey diyor hani doesn't perform well diyor. Eğer hani son maçındaki gibi işte Parker maçındaki gibi yumruk bile atmadan hiçbir şey yapmadan böyle ringde dolaşaraktan maçı tamamlarsa bu karşılaşmayı alamayabilir. Wilder yani Jared Anderson'la karşılaşmayabilir. Bu durumda da Jared Anderson'a başka bir rakip bulacağını ifade etmiş Turki Al Sheikh. Bu şekilde bir haberimiz oldu. Diğer bir taraftan burada daha yeni bir haber daha var. We want to face Zinat, Wilder Zeng new main event diye söylemiş. Biliyorsunuz Beterbiev sakatlanmıştı. Bundan dolayı Wilder Zeng karşılaşmasının yeni main event yani yeni ana maç olarak o gecede belirlendiğini söyleyelim. Yani 1 Haziran'da yapılacak gecenin ana maçı Deontay Wilder Zhilei Zeng olarak belirlenmiş oldu. Şimdi bu haftalık haberlerimiz vesaire bu şekilde diye söyleyelim. Tabii ağır siklette şu anda gerçekten önemli bir kesim Alexander Usyk ile Tyson Fury arasındaki maçı bekliyor. Yani önemli bir kesim derken şunu demek istiyorum. Hem boksörler bekliyor. İşte mesela Joshua Turki Al Sheikh'le beraber biliyorsunuz fotoğraf attı. İşte bu maçın sonucunu bekliyoruz gibisinden. Onlar bekliyor. Dünya çapında bu maça odaklanıldı. Gerçekten çok önemli bir karşılaşmaya doğru gidiyoruz. Kanalımızda anketleri gerçekten güzel bir şekilde takip ediyorsunuz. Bunlardan dolayı da teşekkür ediyorum. Eğer hala ankete oy kullanmadıysanız lütfen oy kullanın diye söyleyeyim. Çünkü kanalımıza yeni katılan arkadaşlar da oldu. Onlara da hoş geldin diyorum. Ben bu karşılaşmayla alakalı tabii biliyorsunuz ayın 8'inde analiz videosunu paylaşıyor olacağım. Zaten burada video takviminde de sizlere söylemiştim. 8 Mayıs'ta saat 6'da bu prediction videosunu Tyson Fury Alexander Usyk maçıyla alakalı yapıyor olacağım. Orada çok detaylı bir video olacak. Neredeyse yarım saat şeklinde. Çünkü daha önceden bunun oylamasını da yapmıştık. Gayet detaylı bir analiz videosu olacak. Hani neden Usyk'in kazanması gerektiğini bu maçı ve nasıl kazanacağını, eğer Tyson Fury kazanabilirse nasıl kazanacağını, bütün detayları da orada veriyor olacağız. Evet, bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.